İstanbul'da bir mahalle var. Sokakta yürürken bir anda Türkçe değil de Boşnakça duyuyorsunuz. Fırından çıkan börek kokusu Saraybosna'yı andırıyor. Duvarlarda Balkan izleri, kahvelerde Bosna muhabbeti var. Ve en ilginç kısmı, burası pasaportla gidilen bir yer değil. İstanbul'un tam ortasında. Evet, bugün İstanbul'dan çıkmadan Bosna Hersek'e gidiyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Alija İzzetbegović Parkı var. Bu sadece başlangıç, yeni başlıyoruz. Daha çok şey göreceksiniz. Kameranın arkasında da hanım var. Bugün bana eşlik ediyor. Burası Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi. Birçok kişi bilmiyor ama 90'larda Yugoslavya dağıldıktan sonra İstanbul'da ciddi bir Boşnak nüfusu oluştu. Ve bu insanların önemli bir kısmı Bayrampaşa'daki Yıldırım Mahallesi'ne yerleşti. Buraya neden Küçük Bosna dediğimizi anlatmak istiyorum. Öncelikle bir kere burada gezerken sokak tabelalarından tutun da yemek yiyeceğiniz, kahve içeceğiniz her yere kadar bir Bosna kültürünü görüyorsunuz. Boşnaklar burada yoğun bir şekilde yaşıyor. Sadece Türkçeyi duymuyorsunuz. Onu net olarak söyleyebilirim. Boşnakçayı duyuyorsunuz. Bir adım atıyorsunuz, hemen bir Boşnakça duyma ihtimaliniz çok yüksek. Öte yandan da burada Boşnak yemeklerini rahatlıkla yiyebileceğiniz yerler var. Bugün bunları da denemek istiyoruz ayrıca. Yıldırım Mahallesi öyle sıradan bir İstanbul mahallesi değil. Çünkü bu sokakların hikayesi yüzlerce kilometre uzaklıktaki Bosna'da başlıyor. Bugün burada yaşayan insanların büyük kısmı Boşnak kökenli. Kimisinin dedesi Osmanlı döneminde Balkanlardan göç edip gelmiş. Kimisinin ailesi ise çok daha yakın tarihte savaş yüzünden Türkiye'ye sığınmış. Mesela şu an içinde bulunduğum sokak Bosna Sokağı arkadaşlar. Hanım göster Bosna'yı da. Burası Bosna Sokağı ama hemen bir iki sokak aşağısı da, tamam hanım bana dön. Ay, İki sokak aşağısı da Saray Sokağı arkadaşlar. Hani Saraybosna. Hanım şu anda kadrajdan çıktı, bana bakmıyor yani, gülüyor. Biliyorsunuz Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna. Buradaki insanların samimi olduğunu söylemek istiyorum yani. Bak, bu benim özellikle ilgimi çeken bir şey. Farklı şeyler göreceksiniz. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Farklı şeyler nedir diyeceksin. Hanım gösterebilecek misin? Bak, İstanbul, Novi Pazar ve Belgrad. Gördüğünüz gibi hemen arkada İstanbul ve Belgrad turları var. Hemen Saray Sokağı'na, sonra çekimi yavaşça bitirelim. Sevgili dostlar, az önce bahsettiğim şey buydu işte. Saray ve Bosna Sokağı. Burada da Saraybosna'nın adı yaşatılıyor. Bildiğiniz üzere Osmanlı yüzlerce yıl Balkanlarda hüküm sürmüştü. Bosna da bu coğrafyanın en önemli bölgelerinden birisiydi. Bu yüzden Boşnaklarla Türkler arasında sadece din değil, kültür, yemek, kelimeler ve yaşam tarzı açısından da çok güçlü bağlar oluştu. Ama 1800'lerin sonundan itibaren Osmanlı Balkanlardan çekilmeye başlayınca bölgedeki Müslüman halk için zor yıllar başlamış oldu. Birçok Boşnak baskılar, çatışmalar ve siyasi değişimler nedeniyle Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. İstanbul'a gelen ailelerin bir kısmı da işte özellikle Bayrampaşa çevresine yerleşti. Fakat asıl büyük kırılma 1990'larda Yugoslavya'nın parçalanmasıyla yaşandı. Bosna Savaşı başladığında insanlar bir gecede hayatlarını kaybetmedi. Aynı zamanda evlerini, şehirlerini ve çocuklarını da kaybetti. Avrupa'nın ortasında insanlar kimliklerinden dolayı öldürülüyordu. Köyler boşaltılmıştı, şehirler kuşatma altındaydı ve binlerce Boşnak bu nedenle Türkiye'ye sığındı. Osmanlı'nın Balkanlarda güç kaybetmesiyle birlikte oradaki göçmen arkadaşlarımız, dostlarımız, büyüklerimiz ana yurda dönmeye çalışıyor. İlk atak bu şekilde oluyor. Yüzyıllardır artık buraya yerleşen insanlar var. Öte yandan ikinci bir atak daha var. O da Kosova Savaşı, Bosna Savaşı. Bunlar da ikinci atağı tetikliyor. Zaten atalarımız oraya gitmiş, yerleşmiş düşünceleri oluşuyor ve sonraki nesiller de geliyor. O yüzden şu an burada önemli bir göçmen nüfusu var. Tabii ki bu insanlar kendine biz göçmeniz demiyor, Türk'üz diyor. Bunu özellikle belirtiyor. Türkiye'ye gelen insanların önemli bir kısmı akrabaların olduğu yerlere yerleşmek zorundaydı. İşte Bayrampaşa'daki bu mahallede zamanla İstanbul'daki en büyük Boşnak kültür merkezlerinden birisi haline geldi. Mesela size yaşanmış bir olayı örneklemek istiyorum. Bosna Savaşı sırasında buraya gelen insanlar kendi ailelerinin, akrabaların yanına sığındı. Mesela Bosna Savaşı öncesi burada yaşayan insanların evi 3+1'miş diyelim. Fakat Bosna'dan akrabaları gelince 3+1 evi daha fazla odalara bölmek zorunda kalmışlar ki daha fazla nüfus alabilsin diye ev. Yani insanlar bu kadar çaresizmiş.
Bugün Saraybosna'ya adım atacak olursanız ilk dikkatinizi çeken şey oranın savaş izlerini hala canlı tutması olacaktır. Binaların dış cephelerinde hala kurşun ve mermi izleri var. Bu insanlar bu acıyı unutmak istemiyor. Dolayısıyla bugün burada yürürken duyduğunuz o Boşnakça konuşmalar, fırından çıkan Bosna böreği kokusu, kahvehanelerdeki Balkan muhabbetleri aslında kaybolmaması için yaşatılan bir kültürün parçaları. Yani burası sadece insanların yaşadığı bir mahalle değil, artık bir hafızaya dönüşmüş durumda. Çünkü bazı insanlar ülkelerini geride bırakır ama kültürlerini asla bırakamazlar. Şimdi bir sonraki rotamıza gideceğim ama şunu net olarak söylemek istiyorum. Burası İstanbul'un ortasında saklı kalmış küçük bir Balkan ülkesi gibi. Binalar falan hep tek bir ailenin oluyor. Hatta diyorlar ki işte biz kiraya vermiyoruz, burası bozulmasın. Çünkü demografik yapıyı da koruyoruz, kültürümüzü de koruyoruz. Buradan işte başkaları geldiği zaman ismimiz çıkıyor, Boşnaklar karalanıyor şeklinde düşünen insanlar da oluyor. Bunun dışında mahallede herkes birbirini tanıyor. Böyle bir hava var yani. Apartmanların çoğunda aynı aileden kuşaklar yaşıyor. Zaten az önce de söyledim. Burada bir AVM kültürü falan yok. İnsanlar böyle oturmuş kafelerin önünde sohbet ediyorlar. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbiriyle gayet sıcak. Yıldırım Mahallesi'nin nüfusu yaklaşık olarak 52 bin civarında. Ne kadar Boşnak yaşadığına dair net bir sayı söylemek mümkün değil. Ama orayı gezen ve çıplak gözle görmüş birisi olarak şunu söyleyebilirim ki Boşnak nüfusunun en yoğun yaşadığı yerlerden birisi olabilir. Hatta bazı kaynaklarda mahallenin yaklaşık yarısının Rumeli ve Balkan göçmeni olduğu da belirtiliyor. Burada lezzetiyle ünlü yerler varmış arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Ara sokaklardayız. Cevapi yiyeceğiz. Bosna böreği yiyeceğiz. Özellikle ricacı oldum. Bosna böreğini bakın ben Bosna'da yedim dedim yani. Sevgili dostlar, burası bir yemek kanalı değil. Fakat hani önemli olan burada Bosna kültürünü tanıtmak istediğimiz için ben şimdi bir saç közde yapılmış patatesli börek söyledim. Gerçekten de saçta yapılıyor, közde yapılıyor. Bir de buraya cevapi söyledik. Geleneksel şerbetleri ve burada da soka var. Ben böreği çok sevdim. Evet, hanım böreği çok sevmiş. Ben şimdi böreği yiyorum. Börek gerçekten lezzetli. Bosna'daki tada benziyor. Yalan yok yani. Patatesli. Ama hani bunun yanında ikram edilen yoğurt orada Bosna'daki gibi değil. Orada kaymakla veriliyor. Acaba soka mezesi var arkadaşlar. Bu ilginç bir meze. Bizim turşu biberler var ya, ona yoğurt konulmuş gibi. Bir de cevapiyi tatmak istiyorum. Lafınızı buraya geldiğinizde, Boşnak kültürünü yaşamak istediğinizde, evet, Yıldırım Mahallesi bunları karşılıyor gibi görünür. Yani biz tabii ki börek söyledik, cevapi söyledik ama kaşarlı köfte falan da vardı. Buraya ait geleneksel kahvaltı da var, kuru et de var. Biz kuru eti tercih etmedik, şimdi yiyemeyiz diye, biraz sıcak. Ama genel olarak evet, kültürüyle, insanlarıyla, iletişimiyle, sıcakkanlılıklarıyla, misafirperverlikleriyle iyi niyetli insanların olduğu güzel bir yer. Yemekler de leziz yani, yalan yok ama fiyat performans biraz daha konuşuruz. Hiç bakmadım yani fiyata. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz Nervin Divović Parkı, Boşnak kültüründe çok önemli ve simge bir isim arkadaşlar. Çok üzücü de bir hikayesi var bana sorarsanız. Çünkü Saraybosna kuşatması sırasında 18 Kasım 1994'te bir Sırp keskin nişancısının kurşununa hedef olarak ölen 7 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Bu vesileyle onun da ruhu şad olsun. Sevgili dostlar, yanılmıyorsam bu eczanenin 1970'lerde çekilmiş bir TRT arşiv görüntüsü var. Onu da bulursam paylaşırım ama hani buradaki Boşnak yerleşiminin ne kadar eski olduğunu anlamanız için söylüyorum bunu. Jedno od 4 naselja u Istanbulu gdje danas žive Bošnjaci, Sandžak i Kosovo. Moje godište po jugu. Ovako. Peki bu insanlar neden özellikle Bayrampaşa'yı seçti? Açıkçası bu konuyu biraz araştırdım, net cevaplar bulamadım. Fakat Bayrampaşa ve çevresi geçmişte sanayi bölgelerine yakın bir yerdi. Ulaşımı kolaydı ve göçmen yerleşimine uygun bir yapıdaydı. Ayrıca zaten bu işler hani birisi gelir ve sonra devamını çağırır ya. Burada da öyle ilerlemiş gibi düşünüyorum. Bir aile geldikten sonra o akrabalarını çağırdı. Bu yüzden de zamanla mahallede güçlü bir Balkan topluluğu oluştu. Bugün zaten hala aynı sokakta birçok Boşnak aile, Boşnak dernekleri, Balkan kafeleri ve Boşnak börekçileri bulunuyor.
Son olarak şunu da belirtmek istiyorum ki Bosnalılar gerçekten sancaklarına önem veren insanlar. Ya onlar için vatan millet çok önemli. Bu mahallede gezerken de Bosna'nın eski sancağını sürekli gördüm. Bu beni açıkçası mutlu etti. Şimdi yemeğimizi yedik ve özellikle Bosna kahvesi aradığımız bir yere oturmak istiyorduk. Velhasıl benim size anlatacak çok güzel bir hikayem var. Şu anda önümüzde Türk kahvesini andıran bir Bosna kahvesini görüyorsunuz. Peki illaki sorarsınız yani Türk kahvesi bu ne alaka Bosna kahvesi? Aslında fark yok. Kahveler aynı. Bak bizdeki cezvedeki gibi geliyor. Bu cezveyi bu şekilde bardağa döküyorsunuz. Ben orta şekerli söyledim arkadaşlar. Şimdi ben kendime doldurduğum için gösteremedim. Eşimin bardağının içini göstereyim. Bunun içerisinde ay yıldızı var. Farkındaysanız eşim de şu anda sizle birlikte şaşırdı bakıyor. Not tutuş şeklim ay ve yıldızı gösteriyor. Normalde aşkım şaşırmış çünkü bunun içinde hilal yokmuş arkadaşlar. Ve o da söylemiyor. Ben içtikten sonra gösteririm artık. Yani sağlık olsun. Hanımın bardağında yokmuş. Benim hatam yok. Bunun da bardakta vardı. Hilal. Şimdi ben de bunu tuttuğum zaman bu şekilde ay ve yıldız oluyor. Bu da Bosna kültüründe ay ve yıldızın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Çünkü Sırplar Bosnalıları dışladığı için onlar bu şekilde kendilerinin Müslüman olduğunu Sırplara kanıtlıyormuş arkadaşlar. Pasaport kullanmadık, herhangi bir gişeden geçmedik ama gerçekten farklı bir dünyaya girdik. Ve bence İstanbul'un en ilginç yanı da tam olarak bu. Bir sokağında Karadeniz'i, diğerinde Balkanları, başka bir yerinde Orta Doğu'yu yaşayabiliyorsunuz. Peki bu seriyi devam ettirmemizi isterseniz bir sonraki bölümde nereyi görmek istediğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer İstanbul'da başka gizli kültür mahalleleri de varsa çok acil yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.